Hepinize merhaba. Merve Yeker ben. Biliyorsunuz ki şu ana kadar insan kaynakları iş hayatı ve kişisel gelişimle ilgili videolara odaklandım. Bunlar her zaman en yeni araştırmalar ve geliştirmelerle karşınıza gelmeye devam edecek. Bunun yanında en çok aldığım sorular arasında YouTube videolarımı nasıl hazırladığım yer alıyor. Bu nedenle bu videomda size YouTube videonuzun tıklanma oranını etkileyecek olan hazırlanan küçük resim dediğimiz thumbnail'ı Photoshop programıyla nasıl hazırlıyorum bunu göstermek için uygulama olarak video çekmek istedim. Bu ve bunun gibi videoların devamını isterseniz kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Hadi başlayalım o zaman. Arkadaşlar tekrar merhaba. Açıklamada belirttiğim gibi bugün Camtasia 9 ekran kaydı programıyla Photoshop CS6'te nasıl YouTube videolar için thumbnail yani küçük resim hazırlanır bunu göstereceğim. Bu nedenle öncelikle bu çalışmanın sonunda nasıl bir sonuç elde edeceğiz öncelikle bunu göstermek istiyorum. Bu nedenle YouTube kanalıma girdim. YouTube kanalım içerisindeki bu videoların küçük resimlerinden bir tanesini seçiyor olalım birlikte. Videoyu açıklayan yazısıyla eğitim videosu olması itibariyle arkada seçilmiş olan degrade geçişi ve fotoğrafıyla uygun bir küçük resim olarak görünüyor. Bu küçük resmi birlikte yapmaya başlayabiliriz. O zaman hemen Photoshop programına geçebiliriz. Geçelim arkadaşlar. Photoshop programında da yeni dosya açıyoruz. Açılan yeni dosyaya hemen bir başlık ekleyebiliriz. Başlığı seçtikten sonra da bu başlığın adını değiştirebiliriz istediğimiz gibi. Genişlik 1280 piksel, yükseklik 720 piksel, çözünürlük 72 piksel, /inch, renk modu RGB renk 8 bit. Arka plan içeriğinde transparan olarak seçili hale getirdikten sonra tamama basmamız gerekiyor. Evet, hemen masa üstünden o fotoğrafı olduğu dosyaya ulaşmaya çalışıyorum. Evet. Fotoğraflı şu olduğunu hatırlıyorum. Peki fotoğrafı çağırdık. Fotoğraf bu şekilde. Arka plandan kurtulup fotoğrafı çekmeye çalışacağız. Hemen başlayalım öyleyse. Çokgen keman aracıyla fotoğrafın arka plandan kurtulmasını sağlayalım arkadaşlar. Şurada saçlar biraz dağınık göründüğü için burada bir kesim işlemi uygulayabilirsiniz. Fotoğraflarınızın arkadaşlar özellikle eğitim videosu değilse duyguyu tamamen aktarabilecek şekilde mimikleri öne çıkarır şekilde çekilmiş olduğunu dikkat edin lütfen. Peki bu şekilde fotoğrafımızı çerçeveledik ve sonrasında şurada görmüş olduğunuz maske ekle butonuna basıyorsunuz ve arka plandan kurtarıyorsunuz fotoğrafı. Peki arkadaşlar bu maske eklendikten sonra ilk başta şuradaki taşıma aracını seçili hale getirip biraz fotoğrafımızı kenara kaydırabiliriz. Evet, burada göstermek istediğim başka bir butonda Ctrl+Alt+T yapıp fotoğrafı eşit orantılı bir şekilde büyütebilirsiniz. Dolayısıyla şuradaki boyut oranlarını koru butonuna tıkladıktan sonra oranlar üzerinde bir çalışma yapabilirsiniz. Ben çok az bir büyütme tercih etmek istiyorum. Ve burayı okeyledikten sonra da bunu kaydetmesini sağladıktan sonra da yine taşıma aracı zaten seçili gördüğünüz üzere mouse'da bununla taşıyabiliyorum. Şu şekilde kenara taşıdım kendimi. Peki diğer katmanı silebiliriz. Çünkü bu sonrakisini kaydettik. Şu an hafızada bu var. Peki ilerliyorum. Şimdi arkadaki degrade kısmına geçelim. Yeni bir katman oluşturmamız gerekiyor. Yeni katman oluşturduktan sonra da degrade yapmak istediğimiz için küçük resimde o şekilde bir küçük resim yapmayı tercih ettiğimiz için degrade bölümünü açıyoruz. Peki degrade'de de şu şekilde farklı opsiyonlarımız var. Aslında ilk başta şu kadardı yani azdı ama sonrasında ben üzerine çalışma yaptığım için biraz böyle küçük ayrıntılarda ayarlar yaptığım için biraz çoğaldı. Siz de yeni katmanlar oluşturarak yeni olarak kaydedip bunu sonrasında da kullanabilirsiniz. Ben degrade tercihlerinden şunu tercih etmiştim. Hemen bu alt tarafta oluşturuldu görüyorsunuz. Bir tamama tıklayalım. Bunun nasıl uygulandığını bir görelim. Bir küçük resme gidelim. Nasıl uygulanmış tekrar hatırlayalım. Soldan sağa bir şekilde uygulanmış. Şöyle yapınca görebiliriz. Soldan sağa şekilde uygulanmış. Koyuluk solda kalmış. Peki biz de tekrar gelelim.
Koyuluk solda kalacak şekilde sağa doğru çekelim. Mouse'umuzda sol seçili bir şekilde. Ama bunun öncesinde lütfen hangi katmanın seçili olduğuna dikkat edin. Bunun üzerine yaparsanız eğer bu katman üzerine değişiklik yapmış olursunuz. Peki ilerliyorum. Şu şekilde bir katman oluşturuldu. Aslında yapmak istediğimiz, ulaşmak istediğimiz de buydu. Böyle bir yazacağımız bölgeyi seçili hale getirelim istiyorum. Hemen burada OK tuşuna basmıyorum çünkü bölgeyi görmek istiyorum. OK tuşuna bastıktan sonra bölgeyi siliyor ve içerisinde çalışabiliyorsunuz. Ama ben bir bölgeyi görmek istiyorum, çalışmak istediğim alanı. Dolayısıyla bu OK tuşuna basmadım. Bu oran gördüğünüz üzere düşük. Dolayısıyla orada da görebilirsiniz. Yani şurada da, bu alanda da görebilirsiniz yazacağınız alandaki değişiklikleri nasıl yapacağınızı. Metin bölümünden, panellerden, karakter panelinden de şuraya alabilirsiniz. Karakter, paragraf tercihlerini sadece göstermek istedim. Zaten gerekli olan ayrıntılar bu çubukta yer alıyor. Pekala ilerleyelim. Burada yazımız neydi hatırlayalım. Kriz sırasında psikolojik sağlamlık için yapılması gerekenler. Yazımız siyah olduğu zaman görünmeyecek. Dolayısıyla siyah üzerine beyaz çalışmışızdır diye tahmin ediyorum. Evet. Peki beyazı tercih edelim şurada. Tamam'a tıklayalım ve ilerleyelim. 85 çok az olduğunu görüyoruz. Çıkmak istedim. Bakıyorum. Evet, bu biraz uygun gibi görünüyor. Yazımızı yazmaya başlayalım öyleyse. Kriz sırasında psikolojik sağlamlık için yapılması gerekenler yazısını yazdık. Peki ondan sonra OK tuşuna basıyoruz. Ve sonrasında taşıma tuşunu işaretliyoruz. Yazımızı ortalıyoruz. Orantıladığımız zaman güzel bir yazı oldu olarak görüyorum. Bu 350 oranı, ki bunu nasıl kaydediyoruz? Bunu kaydederken de şuna dikkat etmenizi istiyorum. Aslında küçük resim tasarlama işlemimiz bitti. Bundan sonra da farklı kaydet butonuna basıyorum ve burada daha sonra üzerine çalışacaksanız eğer bu şekilde kaydedebilirsiniz. Tabii ki de ismini hatırlayacağınız şekilde değiştirip kaydedebilirsiniz. Ama bunu kullanacaksanız eğer JPEG formatında kaydetmeniz muhakkak ki önemlidir. Ben de hatırlayacağım gibi kaydetmek istiyorum. Thumbnail deyip bunu masa üstüme kaydetme işlemimi tamamlıyorum. Tamam deyip bunu masa üstüne kaydedebilir hale getirdik. Daha sonra thumbnail dediğimiz zaman da buradan açıp çok da rahatlıkla kullanabiliriz arkadaşlar YouTube'umuzda.